Bugün Kıbrıs'tayız. Genellikle bir tatil cenneti olarak sunulan Akdeniz plajları, parlak güneşi ve söylemek gerekir ki oldukça çekici bir nüfusla ilişkilendirilen bir ada. İnternetteki görüntü çok basit. Turkuaz deniz, oteller, turizm. Ancak yerinde. Gerçeklik daha zengin ve her şeyden önce çok daha çeşitlidir. Kıbrıs'a varır varmaz, buranın ne tek tip bir ülke olduğu ne de kolayca kategorize edilebildiği hemen anlaşılır. Deneyim, şehre, mahalleye ve hatta yılın dönemine göre büyük ölçüde değişir. Hayatın oldukça sakin, neredeyse yerel bir ritimde aktığı yerler olduğu gibi, her şeyin uluslararası turizm ve kesintisiz ziyaretçi akışı etrafında döndüğü yerler de vardır. Dikkat çeken ilk şeylerden biri adada ulaşımın ne kadar kolay olduğudur. Toprakları nispeten küçüktür ve ana şehirler arasındaki mesafeler kısadır. Bu da kısa sürede tamamen farklı bir ortama geçmeyi mümkün kılar. Ancak bu hareket kolaylığının turistik bölgeler üzerinde belirgin bir etkisi de vardır. Araç sayısı oldukça fazladır. Yaz aylarında bazı bölgeler çok kalabalık olur ve neredeyse herkes tam özgürlük için araba kiralar. Kiralama işlemi basit ve hızlıdır. Karmaşık formaliteler yoktur. Bu da birçok ziyaretçinin daha gelir gelmez bu seçeneğe yönelmesini açıklar. Bu bağlamda pratik bir noktaya değinmek gerekir. Hava durumu. Yazın sıcaklık bunaltıcı olabilir. Özellikle gölgenin az olduğu kıyı şehirlerinde, gündüz yapılan yürüyüşler oldukça yorucu hale gelir. Bu yüzden, bana göre Kıbrıs'ı ziyaret etmek için en iyi dönem ilkbahardır. Hava hala sıcaktır, ancak çok daha keyifli ve keşifler için uygundur. Bu tür daha gerçekçi seyahat içerikleri ilginizi çekiyorsa hemen abone olun. Önümüzdeki videolarda çevrim içi görülenlerle gerçeklik arasındaki farkın daha da belirgin olduğu başka destinasyonları da tanıtacağım. Bir diğer ilginç nokta ise Limassol gibi şehirlerin dönüşümüdür. Son yıllarda bu şehir büyük ölçüde değişti. Günümüzde Kıbrıs, birçok ülkeden insanı kendine çekiyor. Özellikle son jeopolitik gelişmelerin ardından birçok ailenin buraya yerleşmesiyle Rus topluluğu oldukça görünür hale geldi. Bunun yanı sıra önemli bir Hint topluluğu ve çeşitli Afrika ülkelerinden gelen insanlar da bulunuyor. Bu kültürel karışım, bazı mahalleleri çok uluslu alanlara dönüştürdü. Sokaklarda dillerin ve yaşam tarzlarının çeşitliliği açıkça görülebiliyor. Bu çeşitlilik şehir planlamasına da yansıyor. Bazı mahallelerde modern binalar, ofisler ve yabancılar için yeni inşa edilmiş konutlar bulunurken, diğerlerinde daha geleneksel ve yerel bir yaşam tarzı korunuyor. Limassol bu ikiliğin muhtemelen en iyi örneğidir. Yaşam maliyetine gelince,
Kıbrıs birçok ziyaretçiyi şaşırtabilir. Bazı açılardan fiyatlar, Amsterdam gibi Kuzey Avrupa şehirleriyle karşılaştırılabilir. Örneğin, orta düzey bir restoranda bir yemek, bulunduğu bölgeye bağlı olarak kişi başı 15 ile 25 euro arasında olabilir. Bir kahve genellikle 3 ile 5 euro arasındadır. Standart bir araba kiralama, orta sezonda günlük 30 ile 60 euro arasında değişir ve yazın önemli ölçüde artar. Konaklama açısından, popüler bölgelerde turistik bir daire yüksek sezonda gecelik kolayca 80 ya da 120'yi aşabilir. Bu da adanın her yerinin ucuz olduğu fikrini sorgulatır. Burada da yerel ve turistik bölgeler arasındaki fark oldukça belirgindir. Sadece birkaç kilometre, fiyat seviyesini ve genel deneyimi tamamen değiştirmeye yeter. Ayia, Napa veya Baf'ın bazı bölgeleri gibi kıyı şehirlerinde turizm her yerdedir. Oteller, restoranlar ve eğlence mekanları yazın hareketli merkezlerde yoğunlaşır. Ancak bu merkezlerin dışında tempo ciddi şekilde düşer ve günlük yaşam daha sakin, daha otantik ve turistlerden daha az etkilenmiş bir hal alır. Bir diğer dikkat çekici nokta ise genel güvenlik hissidir. Atmosfer rahattır, hatta gece bile. İnsanların eşyalarını kamusal alanlarda fazla endişe etmeden bıraktıklarını görmek yaygındır. Bu da seyahatin genel konforuna katkı sağlar. Yolculuğun bu noktasında, farklı ülkeler hakkında bu tür özgün içerikleri beğeniyorsanız abone olmak için ideal bir zamandır. Çünkü bir sonraki destinasyon, beklentilerle gerçeklik arasındaki daha da keskin bir farkı ortaya koyacaktır. Kıbrıs'taki her şehrin kendine özgü bir karaktere sahip olduğunu vurgulamak gerekir. Limassol daha modern ve uluslararasıdır. Baf, turizmi, tarihi ve arkeolojik alanları bir araya getirir. İç bölgeler ise dış etkilerin daha az olduğu, çok daha yerel bir yaşam tarzını korur. Bu çeşitlilik, adanın tek bir deneyimle özetlenemeyeceği anlamına gelir. Bu seyahat etabını tamamlarken, daha az bilinen ülkeleri veya genellikle sunulandan farklı bir gerçekliğe sahip destinasyonları keşfetmek istiyorsanız, kanalın sonraki videolarını izlemenizi öneririm. Kültürel ve ekonomik zıtlıkların çok daha belirgin olduğu yerlerde var. Yolculuk devam ediyor.